Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sırada Sylvester'ın sağ kolu var. Ben siyah iple bir örnek ördüm. Bizim öreceğimiz parçanın da buna benzemesi gerekiyor. Şöyle kollarını iki tarafa dikeceğiz. Ve buraya elleri gelecek. Ellerini de beyaz iple daha sonra öreceğiz. Videomda siyah ip kullanmayacağım. Yine görmeniz zor olabilir net bir şekilde. Ben sarı iple öreceğim. Sizler siyah ipinizde örersiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız, ipleriniz de hazırsa örgümüze başlayalım. Şimdi başlangıçta 10 adet zincir çekiyoruz. 5 10 tane zincirimi çekiyorum. İkinci sırada önce birleştirerek başlayacağım zincirimi. Başladığım zincirin içine batarak birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar her zincirin içine bir sık iğne örüyoruz. Toplam 10 adet sık iğne öreceğiz. 10. Birinci sıramızı bitiriyoruz. Evet, sıramı kaybetmemek için ayracımı koyuyorum. Her sırada 10 adet sık iğne olacak şekilde 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Yine spiral öreceğiz, dönerek öreceğiz. Sıramızı kaybetmeyelim, dikkat edelim. 5 sıra sonra buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, 6. sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde her sıramızda 10 adet sık iğnemiz var. Toplamda 6 sıramız olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bundan sonra dikkat ediyoruz. Birinci sıramızda bir arttırma öreceğiz. Bir tane zincir kaydırma. Hemen yanındakine batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sıramıza geçeceğiz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bu sırada dikkat edelim. İlmek kaydırma yaptık ya. Onun içine de batacağız. Yani buraya. 3 tane sık iğne öreceğim. 2 3 tane sık iğne örüyorum. Burada ilmek kaydırma yapacağım. Üçüncü sıramızda bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine bu ilmeğin içine batacağım. İlmek kaydırma yapmıştık ya. Döneceğim. Onun da içine batacağım. Bir tane sık iğne, bir tane arttırma. Bir tane arttırma. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 2 ördüm. Şimdi 2 tane daha öreceğim. Burada yer kalmamış gibi görünebilir. Bir tanesini buraya batıyorum. 1. İkinciyi şu ilmek kaydırmanın içine batıyorum. 6 tane toplam sık iğne yapmış olmam lazım. Şimdi burada bir tane kaydırma yapacağız. İlmek kaydırma. Şuraya sık iğnemizi buraya kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Burada 6 tane
sık iğne öreceğiz. Buraya 6 sık iğnemi örüyorum. Bu sefer buraya batıyorum. Buna batmayacağım. Buradan itibaren 6 tane sık iğne örüyorum. 3 4 5 evet 6 sık iğnemi ördüm. İlmek kaydırma yapacağım. Aşağıdaki satıra batacağım ama. Bir sonraki aşağıdaki satırda buraya batıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Böylece dördüncü sıramızı, yani bu kısımda dördüncü sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Bu 5. sıramıza geldik. Burada bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şu kısma 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 6 buraya da batıyorum. Bir alt sıradaki zincir kaydırmayı da batıyorum. 7. Burada toplam 7 tane sık iğne yapmış olmalıyım. Şimdi bir ilmek kaydırma yapacağım. Dibe batacağım ama bakın şuraya. Bu dibe batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bakın şu alt satırda, bu kısımda 5 tane sık iğnenin açıkta olması gerekiyor. Bundan sonraki sıralarda buralara batmayacağız artık. Diplerine batacağız. Bu 5 sık iğnemizin burada olması lazım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 6. sıraya geldik. Burada 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 bir tane arttırma örüyorum. 2 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 örüyorum. Bir tane zincir kaydırma yapacağım. Nereye? Şu alt satırda, buraya batmıyorum. Dibine. Dibe batıyorum ve zincir kaydırıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar 7 tane sık iğne örüyorum. 1 6 7 tane sık iğnemi örüyorum. Sonda bir tane boşta kalması lazım. Ona batmıyorum. Burada 7 toplam sık iğnemiz olması gerekiyor. Nereye batıyorum? Dibe batıyorum buraya. Dibe batıyorum. Ve kaydırıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 8. sıramıza geldik. 8. sıramızda sadece 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 6 7 tane sık iğnemi örüyorum. Yine dibe batacağım. Dibe batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bir zincir çekip geri dönüyorum. Bundan sonra düz öreceğiz. 12 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya 7 tane sık iğnemizi bir kere örelim. 1 2 6 7 sık iğnemi örüyorum. Burada 5 tane ilmek kalmıştı. 5 tane daha örüyorum. Toplamda 12 tane sık iğnemiz olmalı. Yani 7 tane ördük. Şimdi 8 9 10
11 ve 12. 12 sık iğnemi tamamladım. Böylece bu sırada birinci sırayı tamamlamış olduk. Bu sırada yani artık geri dönüşler yapmıyoruz ya, düz örmeye başladık. Bu kısımda 12 tane örerek birinci sırayı tamamladık. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası düz öreceğiz. Bir işlem yok. Herhangi bir teknik kullanmayacağız. 4 sıra 4 sıra daha 12'şerden örüyoruz arkadaşlar. 12'şerden yani 48 tane daha sık iğne dönerek öreceğiz. Devam edeceğiz. 4 sıra örüyoruz. Nereden itibaren örüyoruz arkadaşlar? Şu kısımda birinci sık iğnenin üstüne batıp, yani siz de bir kontrol edersiniz. 12 tane sık iğne olmalı burada. 4 sıra daha 12'şerden örelim ve buluşalım. 4 sıramızı tamamladığımızda şeklimizin böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi daha sonra bunu içini dolduracağız. Bu taraf gövdeye dikilecek. Bu tarafı da el dikeceğiz buraya. Onun için iki tarafı da açık yaptık, ördük arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi yine git gelle 5 tane sıramız kaldı. Şimdi ilk sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 tane daha öreceğim. Yani 12'leri bitirdik. 4 sıra ördük. Bitti. Şimdi 4 tane daha sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Kaydırdım. Şimdi arkadaşlar şu başlangıçta 4 tane başladık ya, neresi o? 2 4 şuradan başladık. O 12'leri bitirdiğimiz yer burası. 4 tane ördüğümüz burası. Şu geri kalan kısım bu zincir kaydırma yaptığımız yere kadar, orada yani şu kadar kısımda burada 7 tane sık iğne olması gerekiyor. Bunu kontrol edersiniz. Şimdi bir zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Bu yaptığımız işlemi 4 kez tekrar edeceğiz. Ne yapacağız yani? Şimdi birinci tekrarı birlikte yapalım. Birinci tekrarda 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birinci tekrarım bitti. Şu an geldik ikinci tekrarımıza. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum. Bir tane zincir kaydırma nereye? Bu alt satırdaki ilk boştakine batıyorum. Bir tane kaydırıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Sıra geldi 3. tekrarımıza. Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 4. Bir tane zincir kaydırma yapacağım. Nereye? Şu alt satırdaki boştakine. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 4. tekrarıma geldim. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 sık iğne örüyorum. Yine bu boştakine batıyorum. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Böylece
4 tane tekrarımızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sylvester'ın sağ koluydu arkadaşlar. Sol kolu daha farklı örülecek. Sol kolu için de şöyle söylemeliyim. Sol kolunu da örüyoruz. Aynı şekilde dirseğe de örüyoruz. Sonra ne yapmıştık arkadaşlar? Dirsek bittikten sonra 12 sık iğne örmüştük. Sonra üstüne 4 sıra daha 12 sık iğne örmüştük. İşte o 12'lerin bittiği yer var ya, oradan itibaren farklı örmeye başlayacağız. Yani bu 4 sıra daha 12'yi örün, buraya kadar gelin. Ondan sonra ne yapmanız gerektiğini ben şimdi göstereceğim. Bu sırada 10 tane sık iğne örüyoruz sadece. 10 sık iğne. Şöyle göstereyim. Bir ayraç koymak istiyorum buraya. Daha net görmeniz için. Şimdi burada 10 sık iğne örelim. 2 3 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Nereye? Bu deliğe. Zincir kaydırma yapıyorum. Bakın burada bir tane boşta kalacak. O boşta kalıyor. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 3 sıra öreceğim. Aynı örüyorum ama döndürüyorum. Örgümü döndürerek öreceğim. Nasıl yapacağız? 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 sık iğne. Bir tane zincir kaydırma. Nereye? Şu bir alt satır devamına buraya batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Birinciyi tamamladım. İkinciyi öreceğim. 4 tane sık iğne örüyorum. Şuradan itibaren. Buna batmayacağım. Buraya. 1 2 3 4. Şimdi alt satırdaki o bir tane sık iğneye hemen şuraya batacağım ve zincir kaydırma, bir zincir çekiyorum. Son sıramı öreceğim. Yine arkadaşlar 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4. Yine bir alt satırdaki hemen bir sonraki zincirin içine batıp zincir kaydırma yapıyorum ve bitiriyorum örgümü. Bu da arkadaşlar Sylvester'ın sol kolu oluyor. Neden böyle şekli? Biraz daha ters oldu şekli. Çünkü sol kol görünümleri farklı olacak. Diktiğimiz zaman siz de bunu net olarak görebileceksiniz. Arkadaşlar videolarımı biraz yavaş anlattım. Tane tane anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Çünkü çok dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bu özellikle zincir kaydırmalarda doğru yere batıp batmamak gerçekten çok önemli. Bazen ben bile söküp tekrar ördüğüm oluyor kamera arkası. Siz tabii bunları görmüyorsunuz. Kamerayı çekerken çok güzel çekiyorum. Ama bir bakıyorum tutmuyor sayılar ve tekrar videoyu silip yeni baştan çekmek durumunda kalabiliyorum. Çünkü çok hassas noktalar var. Özellikle bu dediğim gibi zincir kaydırmalarda. Sol kolumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sizlere bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğendiniz. Anlatımımı ve videolarımı beğeniyorsanız
çok önemli benim için. Lütfen beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.